Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yaprakları sararıp dökülmüş ve köklerinin çoğu çürümüş bir orkide var. Yazın özellikle orkidelerde aşırı yakıcı sıcaklıklarda beklediğinden dolayı yaprak yanmaları ve sararmaları ya da aşırı sulamadan dolayı bu şekilde sararıp yaprak dökülmeleri olabiliyor. Orkideler bu durumda genelde kendini kurtarmak için keyiki çıkarabilir. Bakın bu orkide ölmek üzere olan bir orkide ve bu yüzden yavru yani bebek bir keyiki çıkarmış. Şimdi sizlere bunu nasıl kurtaracağımızı göstereceğim. Bunun için bugün aloe vera kullanacağım. Sizler de evde aloe vera büyütüyorsanız aloe verayı birçok çiçek için sıvı bitki besini ya da antioksidan özelliğiyle kullanabilirsiniz. İçi jel dolu bir aloe vera yaprağını kestim. Şimdi ince dilimleri keseceğim. Doğradım aloe veraları bir cam şişenin içerisine koyup üzerine de normal içme suyu koydum. Ve şimdi bunun kapağını kapatıp bir gece bekleteceğiz. Ve bir gece sonunda bunu orkidemiz için kullanacağım. 12 saat beklettim. Ve şimdi artık yaprakları içinden alarak sadece suyunu kullanacağım. Bir kasenin içerisine bu şekilde aloe vera suyunu koydum. Evet, videonun başında gösterdiğim ölmek üzere olan orkidemin kendini kurtarmak için büyüttüğü bir bebek orkide. Buna biz keiki diyoruz. Şimdi bu keiki ayırıyorum. Zaten 2 tane kökü var ve hayata tutunması için gayet yeterli. Bununla ilgili bakımı ayrı bir videoda anlatacağım. Hemen sizlere diğer orkideme geçiyorum. Evet, önce kuruyan dalını kesiyorum. Gördüğünüz üzere orkidenin kökleri hiç kalmamış. Siyah olan bu köklerin çoğunluğu çürümüş. Neredeyse hepsi zaten çürümüş. Bakın tel gibi oluyor elinizi tuttuğunuz zaman. Böyle bir durumda yapmanız gereken bütün kökleri ve sararan yaprakları kesmek. Evet, şimdi bu orkidemi çeşmede güzelce yıkayıp sizlere daha yakından göstereceğim. Çeşmede orkidemi güzelce yıkadım ve mikroplarından arındırmaya çalıştım. Şimdi bu orkidemizi dezenfekte etmek, yeniden canlandırmak, yumuşayan, solan, özellikle yaprakların yeniden canlanması, vitamin desteği alması için bakın aloe vera suyunun içerisinde 1 saat bekletiyorum. Videonun başında bu suyu nasıl hazırladığımı göstermiştim. Şimdi bu suyun içerisine yaprağıyla beraber 1 saat bekleteceğiz. Evet, 1 saat sonra artık orkidemi bu suyun içerisinden çıkarıyorum. Yeterince beklettik ve özellikle yaprak aralarına su girmiştir ve bu suları iyice kurutmamız gerekiyor. Ve kestiğimiz yerlerde de su birikintisi olmuştur. Bunları bir peçete ya da pamuk ile iyice kurutmanız gerekiyor, kök kısmını da. İyice kuruttuktan sonra özellikle kestiğimiz yaprak yerlerine ve odunsu kısımda kestiğimiz yerlerde enfeksiyonun ve hastalığın devam etmemesi için ben üzerine toz tarçın dökeceğim. Toz tarçın özellikle bu bölgedeki kesilen yerin çabuk kurumasına yardımcı olur. Bunu daha önce orkidelerde kullanımı göstermiştim. Fazla olanı elimle alıyorum ve bakın odunsu kısmını da bu şekilde kalan toz tarçın içine koyuyorum. Bu bölgede eğer bir enfeksiyon varsa bunun durmasına yardımcı olacak. Şimdi yeni yöntemimize geçiyoruz. Bu yöntemimiz için elimde bu şekilde 2 tane plastik bardak var. Bir tanesinin sadece bakın en alt kısmını kesiyorum. Çünkü gördüğünüz üzere orkidenin bir kökü yok. Sabit durabilmesi için kullanacağım bunu. Orta kısmına küçük bir delik açıp bu açtığım deliğe orkidemi yerleştireceğim sabit durabilmesi için.
Evet, şu anda hazır ve şimdi orkidemi bunun içerisine yerleştiriyorum. Buradaki amaç, bakın orkidenin bir gövde kısmı var, bir de odunsu kısmı. Aşağıdaki siyah kısmı odunsu kısmı. Onu aşağıda tutuyorum. Gövde kısmı ise yukarıda kalacak. Biz bunun içerisinde bir su kültürü uygulayacağız. Hiç kökü olmadığı için ve burada sadece odunsu kısmı suyun içerisinde olacak ve gövde kısmı ise yukarıda olacak. Eğer gövde kısmı da suyun içerisinde olursa küflenir. Bu çok önemli. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gövde kısmının suya girmemesi için bu yöntemi hazırladım. Bakın yakından da gördüğünüz üzere gövde kısmı yukarıda. Yeni kökler gövde kısmından çıkacak ve şimdi su döküyorum. İsterseniz suyu ilk başta da koyabilirsiniz. Su sadece hazırlamış olduğumuz sistemin en altında olacak ve orkide sadece odunsu kısmı ile, bakın ucu içerisinde, buradan yavaş yavaş su alarak gövde kısmından yeni kökler çıkarmasını destekleyecek. Bu yaptığınız yöntemde özellikle bol ışık alan bir yere koymanız gerekiyor. Ve şu anda havalar sıcak olduğu için çok daha hızlı sonuç verecektir. Bakın gövde kısmı yukarıda. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü bu önemli. Şimdi sizlere özellikle bu yöntemde uyguladığım ve sonuç aldığım başka bir orkidemi de gösteriyorum. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen sizlerle bu yöntemde uyguladığım ve çok iyi sonuç aldığım bir orkidemi gösteriyorum. Gördüğünüz üzere bakın çok sağlıklı, canlı ve parlak bir yaprak çıkarıyor. Bu eski yaprağı iyice yumuşamış. Bu gayet normal. Zamanla kendini bırakacaktır. Bunun yerine yeni yapraklar bakın çıkarıyor ve bir tane daha da yeni çıkan bir yaprağı var. Bu orkidemizin bu yöntemi sevdiğini ve gelişim gösterdiğini gösteriyor. Bakın yine bunlar yeni çıkan yapraklar. Biraz önce bahsettiğim gövde kısmı burası ve gördüğünüz üzere sadece gövde kısmından yeni kökler çıkıyor. Bakın bu da yine yeni çıkan bir kökü. Orkidemiz bu şekilde bakın gövde kısmındaki açık kısmı da kurutarak bir kabuk oluşturuyor kendini korumak için. Ve odunsu kısmı bakın gördüğünüz üzere sürekli suyun içerisinde kaldığı için hafif bir yosunlaşma var. Bu gayet normal. Hatta suyunda da yosunlaşma olabilir. Bunu özellikle suyu azaldıkça su ekliyoruz. Ve bu aloe vera jelini sadece bir kere değil 20 günde bir mutlaka vermeniz gerekiyor. Bu şekilde su kültüründeki bir orkideye bakın aloe vera jeli suyunu koyarak bir gece bu suyun içerisine bekletin ve bir gece sonunda bu suyu dökerek yeniden su koyabilirsiniz. Çok sık su değiştirmenize gerek yok. Suyu azaldıkça değiştirmeniz daha uygun olacaktır. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.